İyon ayaklanmasının temelinde İyon kent devletlerinin Pers İmparatorluğu'nun egemenliğine karşı duyduğu siyasi ve ekonomik hoşnutsuzluklar bulunuyordu. Persler, İyon kent devletlerini ele geçirdikten sonra bu şehirlerin yönetimini Pers sarayına bağlı yerel tiranlara bırakmıştı. Bu tiranlar genellikle Perslerin çıkarlarını kendi halklarının çıkarlarının üzerinde tutuyordu. Yarı bağımsız birer tiranlık olarak yönetilen bu şehirlerde demokrasiye alışmış İyon halkı bu duruma tepki gösteriyordu. Tiranların yönetimi ele geçirmesi ayaklanma için zemin hazırlayan en önemli etkenlerdendi. Özellikle millet tiranı Aristogaras ayaklanmayı başlatan kişi olarak tarihe geçmişti. Pers hakimiyeti İyon kentlerinin en önemli gelir kaynağı olan deniz ticaretini ciddi şekilde sınırlandırmıştı. Persler Akdeniz'deki ticaret yollarını kendi kontrolleri altına almış ve İyon tüccarlarının serbestçe ticaret yapmasına engel olmuştu. Bu durum ekonomik olarak zayıflayan ve refah seviyesi düşen İyon kentlerinde büyük bir hoşnutsuzluk oluşturdu. Ayrıca İyon şehirlerinin Pers sarayına ödemek zorunda olduğu ağır vergiler ekonomik yükü daha da arttırarak halkın tepkisini büyüttü. İyonlar ve Persler arasındaki kültürel farklılıklar gerginliği arttırıyordu. Grek dünyasının siyasi yapısı ve Pers İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yönetimi birbiriyle çatışıyordu. Öte yandan Perslerin askeri gücü başlangıçta bölge halkı üzerinde bir korku oluştursa da zamanla İyonlar kendi askeri kapasitelerine güvenmeye başlamıştı. Özellikle Atina gibi anakara Yunan şehirlerinden gelerek destek vaadi vermeleri İyonları Perslere karşı harekete geçme konusunda cesaretlendirdi. Bu sebeplerin birleşimi İyon ayaklanmasını kaçınılmaz hale getirdi ve Pers İmparatorluğu ile Yunan dünyası arasında iki büyük çatışmanın fitilini ateşledi. Milattan önce 499. Her şey millet tiranı Aristogoras'ın kişisel çıkarları için Persleri kullanarak Nakşa'yı ele geçirme planının başarısız olmasıyla başladı. Bu başarısızlık Aristogoras'ın Pers sarayı nezdinde itibarını kaybetmesine ve kendi konumunu tehlikeye girmesine yol açtı. Durumu kurtarmak için riskli bir adım atmasıyla tüm İyon kentleri Perslere karşı ayaklanmaya başladı. Millet'te Perslerin atadığı tiranlık yönetimi kaldırıldı ve diğer şehirler de aynı şeyi yapmaya başladı. Ayaklanmanın en önemli başarısı Atina ve Eritrea gibi anakara Yunan şehirlerinden gelen askeri destek oldu. Yunanlar İyonların yanında yer alarak Pers İmparatorluğu'na meydan okumuş oldular. İyon ve Atinalı müttefikler Pers satraplık başkenti Sard'a doğru ilerlediler. Şehri ele geçirmeye başardılar ve Pers garnizonunu kaleyi tutarken Sard'ı yağmaladılar. Ancak çıkan bir yangın şehre yayıldı ve İyonlar kuşatmayı bırakarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Sard'dan geri çekilirken İyon ve Atina kuvvetleri kendilerini takip eden Pers ordusuyla Efes yakınlarında karşı karşıya geldiler. Bu savaş İyonlar ve müttefikleri için büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Atinalılar bu yenilginin ardından İyonlardan desteklerini çektiler. Milattan önce 497-495 Efes'teki yenilgiye rağmen ayaklanma daha da büyüdü. Karya ve Kıbrıs'ta isyana katıldı. Bu durum Persler için daha büyük bir tehdit oluşturdu. Persler isyanı bastırmak için 3 yıl boyunca çeşitli askeri harekatlar yürüttü. Hem karada hem de denizde birçok çatışma yaşandı. Pers ordusu isyancı bölgeleri teker teker geri almaya başladı. Özellikle Kıbrıs'taki isyan Pers donanması tarafından bastırıldı. Ancak bu süreçte İyonlar kararlı bir direniş sergilemeyi başardılar. Ayaklanmanın gidişatını tamamen değiştiren olay milletin kuşatılmasıyla başladı. Pers ordusu karadan şehri kuşatırken donanma da denizden yaklaştı. İyonlar milletin hakimiyetinin denizde belirleneceğini biliyorlardı ve tüm filolarını Lade adası açıklarında topladılar.
Persler doğrudan bir çatışmaya girmeden önce İyon filoları arasında ayrılık çıkarmak için kurnazca bir plan yaptılar. İyon şehirlerine haber göndererek savaştan çekilmeleri halinde affedilecekleri vaadini verdiler. Başlangıçta bu gelişim işe yaramasa da savaş başladığında birçoğunun içinde tereddütler vardı. Muharebenin en kritik anı Sisan filosunun Perslerin teklifini kabul ederek savaş hattından ayrılması oldu. Bu ihanet İyon hatlarında domino etkisi oluşturdu ve büyük bir çözülmeye neden oldu. Sisam donanmasının çekilmesinin ardından Sakız Adası filosu ve diğer bazı gemilerin savaşmalarına rağmen sayıca ve moral olarak üstün olan Pers filosu karşısında dayanamadılar ve ağır bir yenilgi aldılar. Bu yenilgi İyon ayaklanmasının sonu oldu. Millet düştü ve diğer isyancı şehirler de teker teker Pers egemenliğine geri döndü. Ayaklanma başarısız olsa da Atina'ya ve diğer Yunan şehirlerine verdiği dersler ve 1. Darius'un intikam yemini kısa süre sonra başlayacak olan Pers-Yunan savaşları için zemin hazırladı. Lade Deniz Muharebesi'nin kaybedilmesi İyon ayaklanmasının fiilen sonu oldu. Persler isyanı acımasızca bastırdı, isyancı şehirleri yıktı ve bölgedeki hakimiyetlerini yeniden tesis etti. Ayaklanmanın en önemli sonucu Pers kralı 1. Darius'un Atina ve Eritrea'yı cezalandırma kararı alması oldu. Bu şehirlerin isyancılara verdiği destek Darius'un Yunanistan'a bir sefer düzenlemeye yöneltti. Bu sefer tarihte Pers-Yunan savaşları olarak geçen büyük çatışmaların başlangıcı oldu. Artık Pers-Yunan savaşı başlamıştı.